Dünyanın en güçlü 15 ordusunun içinde olan bir ülkeden bahsedeceğiz. Brezilya 212 milyonluk büyük nüfusa sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren aktif çatışma içine girmemesine rağmen ordu yapısı, projeleri ve askeri ekipman ihracatıyla öne çıkıyor. 9 farklı komşusu olmasına rağmen yaşadığı bir toprak sorunu yok. Ülke çok sayıda ekipmanı kendisi üretebiliyor. Aynı zamanda da dış alım yoluyla da envanterini genişletiyor. Ayrıca %60'a yakın yerlileştirme oranına sahip. 2030'a kadar bunu %70'e çıkarmak istiyorlar. Ürettikleri ekipmanlar ve ihracatlarını videoda sizlere detaylıca aktaracağım. Çok sayıda ortak üretim, modernizasyon ve yerlileştirme projesi yürütüyor. Türkiye ile de yakın teması var. Canik üretimi ağır makineli tüfekler alındı. Bayraktar TB2 ve FNSS Kaplan'a ilgileri var. Diğer projeleri ve tüm detaylarını videoda aktaracağım. Hangi ekipmanları kullanıyor? Brezilya üretimi hangi ürünler yer alıyor? Türkiye'den hangi ekipmanları istiyor? İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. Videoyu hazırlarken ben ve ekip arkadaşlarım saatler süren araştırmalar ve kurgu süreciyle ilgileniyoruz. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu hissederiz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Brezilya'yı ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu, keyifli seyirler dilerim. Ordunun yapısıyla başlayalım. Brezilya Silahlı Kuvvetleri, Latin Amerika'nın en büyük ordusu. Ekipmanları hem yerel üretim hem de ithal edilen sistemlerden oluşuyor. Ülkede zorunlu askerlik uygulanıyor. 18-45 yaş arasındaki erkekler için yükümlülük 10 ile 12 ay arasında yapılıyor. Ancak her yıl tüm kayıtlı bireyler askere alınmaz. Ordu ihtiyaçlarına göre bir seçme süreci uyguluyor. Örneğin 2023'te yaklaşık 1,5 milyon genç kayıt olmuş. Ancak yalnızca 100 bin civarında kişi askere alındı. Brezilya'da Türkiye'deki gibi dönemi gelen her erkek askere alınmıyor. Kadınlar için zorunlu askerlik yok. 1980'lerden itibaren kadınların orduya katılmasına izin verildi. Kadınlar 2017'den itibaren kara kuvvetlerinde savaş rolleri dahil aktif görev almaya başladı. Topçu, piyade ve zırhlı birliklerde bulunabiliyorlar. Kadınların ordudaki oranı toplam personelin yaklaşık %10'una denk geliyor. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Amerika kıtasındaki en geniş ikinci ordu. Birinci sırada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri var. Ülkenin savunma bütçesi yaklaşık 26,1 milyar dolar. Ordudaki asker sayısı tahminen 360 bin kişi. Bunların yaklaşık 220 bini kara kuvvetlerinde görev yapıyor. Tahmini 70 bin asker ise deniz kuvvetlerinde bulunuyor. Hava kuvvetlerinde de 70 bin askerin yer aldığı tahmin ediliyor. Global Firepower Index'in araştırmasına göre Brezilya ordusu 145 ülke içinde 11. sırada. Dünyadaki en güçlü 15 ordu içinde yer alıyor. Brezilya ordusunun envanteri yerel olarak üretilen ve ithal edilen silahlardan oluşuyor. Videonun ilerleyen kısımlarında detaylandıracağım. Büyük ölçüde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden alım yapılıyor. Ayrıca diğer ülkelerle ortak üretim de yapılıyor. Ordunun kullandığı ekipmanlarla devam edelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Anti-tank füzesi ve sistemi olarak öncelikle Brezilya üretimi olan MAX-1.2 AC kullanımda. Mevcut durumda 50 ile 60 arası kullanımda. 2023 yılında 200 adet yeni sipariş verildi. Ayrıca İsrail üretimi Spike LR2'lere de yer veriliyor. Bunlardan da 10 adet ateşleme sistemi ve 100 füze mevcut. 2024'te envantere alındı. Tank olarak 3 ayrı ürün bizi karşılıyor. Burada Amerikan ve Almanlarla karşılaşıyoruz. 1997 yılında temin edilen M60A3 TTS'ler Amerika'dan satın alındı. 2024 itibariyle 31 adet envanterde. Leopard 1A, 1BE'ler ise 41 adet mevcut. Bunlar da 1997'de hizmete alındı. 2024 itibariyle 41 adet mevcut. Son olarak Leopard 1A, 5BR tanklar ise 2009 yılındaki büyük üretim patlaması sırasında Brezilya'ya satıldı. İtalyan üretimi Centauro 2 zırhlı tank savar aracı da envanterde. Ancak ilk etapta sadece 2 tane teslimat yapıldı. Bunların denemesi tamamlanıp onaylandıktan sonra 96 tane daha sipariş edilecek. Zırhlı savaş aracı olarak bir numaralı ürünse EE9 Cascavel. Bu Brezilya tarafından üretildi. 409 adet bulunuyor. Aslında biraz eski toprak diyebiliriz. 1970'lerde üretimi başladı ve halen kullanımda. Zırhlı personel taşıyıcılarla devam edelim. Burada da dış alım ve ortak üretimler göreceğiz. Amerika'dan M113'ler satın alındı. Brezilya üretimi EE11 Urutu'larda kullanımda. 2014 yılında temin edilen İtalya-Brezilya ortak üretimi VBTP-MR Guarani'ler bulunuyor. Toplam 1580 adet sipariş edildi. 2024 yılında Amerika'dan satın alınan 64 adet M577 A2'ler de bulunuyor.
Son olarak İtalyan-Brezilya ortaklığı gördüğümüz VBMT-LSR Guayusuruslarla araçları tamamlıyoruz. 48 adet kullanımda, 420 adet ise sipariş verildi. Topçu unsurlarıyla devam edelim. Burada da ülke içi üretim ve dış alımları görüyoruz. Astros 2'ler ve AVVB'ler Brezilya üretimi olan çok namlulu, kendiliğinden dolabilen roket atar sistemleridir. Kendiliğinden konumlanabilen topçu sistemleri ise tamamen dış alımla karşılandı. Amerikan üretimi M109'lar ve M992 A2'ler bulunuyor. Çekili obüslerde ise Brezilya üretimi henüz yok. Amerika'dan alınan emektar M114'ler bulunuyor. Ayrıca M101 A1 obüsler yer alıyor. İtalyan üretimi Otto Melara Model 56'lar da envanterde. Son olarak Birleşik Krallık üretimi L118'ler mevcut. Ağır havan topları ise sırasıyla Fransa'dan alındı ve Brezilya tarafından üretildi. Ürünler MO120RT ile Mortiere Pesado M2 Rayado. Krauss-Maffei Gepard 1A2'ler ise kendiliğinden hareket edebilen uçak savar bataryası olarak kullanımda. Taşınabilir hava savunma sistemi olaraksa Rus üretimi 9K338 Igla-S ve İsveç üretimi RBS-70 MK.2'ler bulunuyor. Kara havacılık unsurlarıyla kara kuvvetlerini tamamlayalım. Taarruz helikopteri kullanılmıyor. Toplam 95 adet araçları var. Fransız üretimi HA1 Esquo'lar bizi karşılıyor. Airbus üretimi HM1 Pantera'lar yer alıyor. Amerikan üretimi HM2 Black Hawk'lar da destek veriyor. Son olarak HM3 Cougar ve HM4 Jaguar modelleri bulunuyor. Deniz kuvvetlerine geçelim. Denizaltılarla başlayacağız. Toplam 4 adet mevcut. Bunların ikisi Riachuelo sınıfı, diğer ikisi ise Tupi sınıfı. Riachuelo'lar ülkenin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir üründür. Ayrıca 3 adet yeni sipariş de verildi. 2032'ye kadar teslimat tamamlanacak. Tupi ise Almanya ile ortaklaşa üretildi. NAM Atlantico helikopter gemisi de Brezilya donanmasının amiral gemisidir. Bir adet Broadsword sınıfı savaş gemisi de envanterde. Bu 1997'de Birleşik Krallık'tan satın alındı ve adı Raidmaker olarak değiştirildi. Ayrıca 5 adet Niteroi sınıfı gemi de hizmette. Son olarak 2 adet Inhauma sınıfı gemi mevcut. Amfibi savaş gemilerine geçelim. Toplam 2 adet var. Bunlar Foudre ve Round Table sınıflarına ait. Sırada açık deniz devriye gemileri var. Toplam 22 adet envanterde. Bunların 12 tanesi Brezilya üretimi. Kalanları dış alım. Grajao'lar Brezilya tarafından geliştirildi. 3 tane Amazonas, 3 tane Macaé ve 4 tane Braçui bulunuyor. 3 adet Arautu sınıfı mayın tarama ve imha gemisi de var. 8 adet Tamandare sınıfı hayalet geminin siparişi verildi. 2028'e kadar teslimleri bitecek. Bu gemiyi Brezilya şirketi Embraer ve Alman şirket Tizen kurup beraber üretecek. Bae Systems'tan 2 adet Albion sınıfı amfibi gemi de sipariş listesinde. Son olarak 2 adet Macaé açık deniz devriye gemisi ve 11 adet NPA 500MB gemisi envantere girecek. Üretim aşamasındalar. Hava kuvvetleriyle devam edelim. Ağırlıklı olarak Brezilya üretimlerini göreceğiz. Ancak dış alım da var. Detaylarını aktaracağım. Taarruz uçaklarıyla başlıyoruz. İsveç ile ortaklaşa üretilen çok maksatlı JAS-39 Gripenler var. Şu an 9 adet envanterde. 31 tanesi ise üretim aşamasında. Amerika'dan satın alınan Northrop F-5'ler de kullanımda. 42 tane envanterde. 2029'a kadar aşamalı olarak emekliye ayrılacak. Şimdi ise emektar birisi var. Brezilya ve İtalya'nın ortaklaşa ürettiği AMX International'lar kullanılıyor. Toplam 24 adet. 2025'in sonuna kadar tamamının emekliye ayrılması planlanıyor. Embraer EMB-314'ler ise kontrgerilla uçağı olarak yer alıyor. 68 adet envanterde. Erken uyarı ve kontrol konusunda sadece Brezilya üretimi Embraer E99'lar kullanılıyor. Keşif uçağı olarak ise Embraer R99 ve Embraer EMB-110'lar yer alıyor. Sırasıyla 3 ve 4 adet var. Son olarak Amerika'dan alınan Learjet 35'ler mevcut. 6 tane envanterde. Deniz devriye uçağı olaraksa 18 adet Embraer 110 ve 3 adet Lockheed P3'ler kullanılıyor. Son araç Amerikalı şirket Lockheed Martin tarafından satıldı. Nakliye ve lojistik uçaklarına geçelim. Çoğunlukla Brezilya üretimini göreceğiz. Kendi ürünlerinin kullanılması önemli. Savaş durumlarında zor durumda kalmamalarını sağlayacaktır. 2 adet Airbus A330'a 200 kullanılıyor. Embraer C390'lar da havadan ikmal ve transferlerde bulunuyor. 7 adet envanterde. İspanya'dan CASA C295'ler satın alındı. Toplam 11 adet. Embraer 100 ve Embraer 110'lar ise lojistik için yer alıyor. Embraer 120 ve Embraer 190'lar da aynı amaç için görevli. Son olarak Amerikan üretimi Cessna 208 ve Embraer ERJ 145'ler de transfer için tercih ediliyor. Helikopter konusunda tamamen dış alım yapıldı.
Fransız üretimi Eurocopter EC-725 ve EC-135'ler bulunuyor. Eğitim uçaklarına geçelim. 3 ayrı ürün var. Biri Brezilya üretimi iken diğer ikisi dış ülkelerden alındı. Embraer EMB-312 ülkenin kendi kapasitesiyle geliştirdiği eğitim uçağı. Amerika'dan Northrop F-5'ler de var. Son olarak Fransa'dan Eurocopter AC-350'ler bulunuyor. İHA konusunda İsrail dominasyonu görüyoruz. 4 adet Hermes 450, 3 adet Hermes 900 ve 2 adet İHA Heronlar kullanılıyor. Ayrıca 1 adet Hermes 900 de sipariş edildi. Burada kısa bir parantez açalım. Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Bayraktar TB2 ile ilgileniyor. Henüz resmi bir anlaşma yok. Ama gelecekte beklenebilir. 2023 ve 2024'te Brezilya'da yetkililer Baykar'ı 2 kez ziyaret etti. Ürünler hakkında fikir alışverişi ve Brezilya için uygunluğu görüşüldü. Aynı durum Bayraktar Kızıl Elma için de geçerli. Ülkenin yürüttüğü askeri projelere geçelim. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için dış politika yazarı Hüsamettin Aslan'la görüştüm. Brezilya savunma sanayisini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için hem yerel hem de uluslararası işbirlikleriyle projeler geliştiriyor. Brezilya'nın dünyaya sunmuş olduğu 3 tane büyük şirket ve bu 3 şirketin üretmiş olduğu 3 obje söz konusu. Bunların başında uçak şirketi Empire gelmekte. Dünyanın 3. büyük şirketi Airbus ve Boeing'den sonra önemli 3. şirket Empire olduğunu görüyoruz. Empire aynı zamanda savaş uçağı da üretme içerisine girdiğini ve Türkiye'den Bayraktar ilgisinden bahsetmiştik. Ayrıca Otokar Tulpar ve FNSS Kaplan MT hafif tank test ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'ları için 2023'te teknik şartname yayınlandı. Brezilya Kara Kuvvetleri Temmuz 2023 ve Mayıs 2024'te Baykar'ı ziyaret etti. 3 adet SİHA alımı planlanıyor. LAAD 2025 Savunma ve Güvenlik Expo Fuarı'nda TUSAŞ ve Embraer arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye'ye KC-390 nakliye uçağı satışı ve E-2 jetinin Türkiye'de üretiminin yapılması bekleniyor. Henüz kesin anlaşma kaleme alınmadı. Zira Türk şirketleri ağır silahlarla bölgeye girerken aslında kıta Amerikası ve Brezilya üzerinde orta ölçekli silahlar, teknoloji transferleri ve karşılıklı exchange dediğimiz eğitim hizmetleri konusunda büyük fırsatlar fevkalade değerlendirilebilir. Bu bağlamda Brezilya'nın özellikle Türkiye'nin terörle mücadele geliştirmiş olduğu gece görüşlü kamera sistemleri, diğer güvenlik kamera sistemleri ve bu ağların ülke genelinde yaygınlaşması Brezilya gibi asayiş olayları konusunda yılda sadece Rio de Janeiro'da 50.000 sivilin, masum insanın öldürüldüğü düşünüldüğünde büyük bir açık oldu ve bu açığın Türk savunma şirketleri tarafından tespit edilemediğini görüyoruz. İsveçli şirket Saab ile Embraer ortak üretim ve teknoloji transferi üzerine çalışıyor. Bunun için 36 adet JAS-39E Gripen uçakları alındı. Bu hamle Brezilya'yı 4.5. nesil savaş uçağı teknolojisinde bölgesel lider yaptı. Ayrıca eskiyen F-5 ve AMX uçaklarını değiştirmek istiyor. Uçak motorlarının birlikte üretimi konusunda çeşitli partnerler arayışının içinde olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda İsveç'te Gripen uçaklarını her ne kadar ithal ediyor olsa da Saab grubuyla da motor transferi, ortak motor üretimi konusunda da işbirliklerinin arandığını biliyoruz. Embraer şirketi aviyonik ve montaj süreçlerinde etkili. Fransa ile Riachuelo sınıfı denizaltılar için proje üretiliyor. Deniz kuvvetlerinin denizaltı filosunu modernize etmek ve nükleer denizaltı altyapısı oluşturmak istiyor. 4 adet Scorpion sınıfı dizel elektrik motorlu denizaltı alımı yapıldı. İlki 2022'de teslim edildi. Önemli bir detay daha var. Üretim Brezilya'daki Itaguaí tersanesinde yapılıyor. Ek olarak Álvaro Alberto nükleer denizaltısı geliştiriliyor. 2030'larda tamamlanması planlanıyor. Tamamlanırsa nükleer denizaltıya sahip 7. ülke olacak. Astros 2020 programı ile de Astros 2 roket atar sistemini modernize etmek istiyor. Brezilya'nın yine dünyaya savunma sanayinde en güçlü şirketlerinden biri Avibras. Avibras füze, roket ve fırlatma sistemlerine sahip olmasıyla bilinen önemli bir şirkete sahip. Avibras 1970'li ve 80'li yıllarda yine Orta Doğu ülkelerinden Irak'ta, Suriye'de, Libya'da çeşitli Orta Doğu ülkelerine silah tedariki etmek ve aynı zamanda Afganistan başta olmak üzere Batı ittifakının silah ambargosu uyguladığı ülkelere silah tedariki etmekle bilinen bir ülke.
Brezilya şirketi Avibras tarafından geliştirilen yeni nesil füzeler üretilecek. 300 kilometre menzil öngörülüyor. Ayrıca gelişmiş hedefleme ve dijital ateş kontrol sistemleri olacak. 2025'te tamamlanması bekleniyor. Yeni zırhlı araç ailesi projesi de devam ediyor. Eski EE-0 Cascavel ve EE-11 Urutu araçları değiştirilmek isteniyor. İtalya'dan 98 adet Centauro 2 8x8 zırhlı araç alındı. Embraer ve AEL Sistemas yerel İHA projeleri üzerinde çalışıyor. Falcao İHA'sı geliştiriliyor. Ülkenin üretim ve ihracat projeleriyle devam edelim. Brezilya'nın savunma sanayinde güçlü unsurlarından biri de Taurus isimli tabanca ve düşük yoğunluklu ateşli silah üretimiyle ilgili dünyada önemli bir yere sahip olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Taurus aynı zamanda yine Orta Doğu ülkelerinin yanında Afrika'da Nijerya, Orta Asya'da Güney Kore ve Afganistan, yine Orta Doğu'da Irak, Suriye ve Libya'nın silah tedariğini karşıladığını biliyorduk. Brezilya'nın savunma sanayi Industria de Defesa Brasileira tarafından koordine ediliyor. Ülke yaklaşık %70 oranında yerli üretim oranına sahip. Embraer Super Tucano uçağını Şili ve Kolombiya'ya sattı. Ek olarak C-390 Millennium'larda Portekiz ve Macaristan'a satıldı. Malezya ve Suudi Arabistan'a Astros 2 roket atar sistemleri verildi. Inbel tarafından üretilen İHA-2 tüfeği piyadelerin kullanımına sunuldu. 2021 itibariyle savunma ihracatı yaklaşık 2 milyar dolar. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Batı'dan ve diğer ülkelerden yeni silah alımları ile askeri envanteri oldukça geniş bir ülke. Bağımlılık sorununu engellemek içinse büyük yerlileştirme ve Ar-Ge projeleri yürütüyor. Kendi üretimi olan zırhlı keşif aracı, zırhlı personel taşıyıcılar, çok namlulu roket atarlar ve çeşitli uçaklar dikkati çekiyor. Türkiye ile girilen yakın teması da önemli buluyorum. İsrail dominasyonu olan İHA konusunda ülkenin imkanlarını daha farklı kabiliyetleri olan Türk İHA'larıyla genişletmek istiyorlar. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dünyanın en güçlü 15 ordusunun içinde olan bir ülkeden bahsedeceğiz. Brezilya 212 milyonluk büyük nüfusa sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren aktif çatışma içine girmemesine rağmen ordu yapısı, projeleri ve askeri ekipman ihracatıyla öne çıkıyor.